Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yıllardır yapıp sattığım kete tarifiyle geldim. Bugün de yine sizlerle bir siparişi paylaşıyorum. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına bir paket instant maya, 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullandığım çay bardağı ölçüsü 150 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. Spatula yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tekrardan biraz un eklemesi yaptıktan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekliyorum. Tuz miktarını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hamur yoğunlaşıncaya kadar spatula yardımıyla karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaşmaya başladı. Spatulayı hamurun içerisinden çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Ben bu hamur için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre alacağı un miktarı değişebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Kete hamurunun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Ne çok yumuşak olacak, elinize yapışacak, ne de sert bir hamur olacak. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru toparladıktan sonra 3-4 dakika kadar özlü bir hal alıncaya kadar güzelce yoğurdum. Üzerini kapattım. 1 saat kadar mayalandırdım. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamuru toparladıktan sonra tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamuru tezgaha alıp yuvarlak bir forma getirdikten sonra 12 parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezeleri hazırladıktan sonra 10 dakika kadar dinlendiriyorum rahat bir şekilde açılması için. Bu arada ben de iç harcını hazırlamaya başlıyorum. İç harcı için yaklaşık 150 gram kadar tereyağını eritiyorum. Gözüme biraz fazla geldi. 1 yemek kaşığını ayırdım. 1,5 bardak kadar un ekliyorum. Yavaş yavaş karıştırarak kavuruyorum. Bu tarif için 100-120 gram kadar tereyağı kullanmanız yeterli olacaktır. Eğer elinizin altında tereyağı yoksa margarin veya sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Karıştırdıktan sonra 2-3 dakika kadar kavurmanız yeterli olacaktır. Helva gibi çok fazla kavurmanıza gerek yok. İç harcını ben tatlı hazırlayacağım. Dilerseniz tuzlu olarak da yapabilirsiniz.
Bu tarif için 1 çay kaşığı kadar tuz kullanmanız yeterli olacaktır. 2 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum. 1 çay bardağı kadar da cevizini ekledikten sonra şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağımın altını kapatıyorum. Ketenin iç harcı hazır. Soğuması için kenara alıyorum. İsterseniz hamuru yoğurduktan sonra da hazırlayabilirsiniz. Tamamen soğumuş bir şekilde kullanın. Bu arada hamurum dinlendi. Bir tane bezeyi alıyorum. Tezgahıma biraz un ve nişasta karışımı serpiyorum. 2 bardak un, yarım bardak kadar nişastayı karıştırdım. Çok fazla nişasta tadı gelsin istemiyorum. Oklava ile hamuru yaklaşık 40 santim 45 santim kadar açıyorum. Eğer oklava kullanamıyorsanız merdane de kullanabilirsiniz. Hamurun masaya ve oklavaya yapışmaması için ara ara unluyorum. Hamuru yeteri kadar açtıktan sonra 50 gram kadar tereyağını erittim. İçerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını karıştırdım. Keteleri açtıktan sonra kullanıyorum. Hazırladığım yağ karışımını her yerine değecek şekilde güzelce sürüyorum. Yağı sürdükten sonra şöyle bir katladıktan sonra iç harcını koyup çok da sıkı olmayacak şekilde sarıyorum. Ketelerimin hepsini aynı şekilde hazırlıyorum. Kalınlığını siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Benim müşteri biraz ince olmasını istedi. O yüzden ben rulo şeklinde bu şekilde sardıktan sonra ekstradan elimle bayağı bir büyüttüm. Diğerlerini de aynı şekilde alıyorum. Elimle büyüttükten sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Her bir tepsiye 4 tane sığacak şekilde ayarladım. Eğer ketenin biraz daha kalın ve yumuşak olmasını istiyorsanız bir tepsiye 6 tane sığacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladıktan sonra 10 dakika kadar tepsi mayası yapılması yeterli olacaktır. Üzerine yumurta sarısı ve yoğurt karışımı sürüyorum. Dilerseniz sütle karıştırabilirsiniz. Yumurta sarısını sürdükten sonra dilerseniz iç harcından biraz üzerine serpiştirebilirsiniz. Ben 2 tanesini o şekilde hazırladım. Gerçekten mükemmel oldu. Aynen bu şekilde gösteriyorum. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Doku testi yapamıyorum sipariş olduğu için. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.